Merhabalar, ben Yüksel. Örgü kanalıma hoş geldiniz. Bu videoda bir büstiyer anlatmak istedim. Bildiğimiz marka gene pamuklu. Güzel bir ip gerçekten. Kaplar var. Böyle kaplar aldım ama tabii ki bunlar benim istediğim ebatta değildi. Bu sanırım 80 olması gerekiyor. 80. Kaplar şöyle göstereyim. Böyle koyduğum zaman içine şu kısma kadar devam etmesi gerekiyordu kabın ama ben şimdilik bulamadım. Bu karantina günleri geçtikten sonra artık malzemelerimize kavuşacağız inşallah. O yüzden eğer bu şöyle devam eden bir kap olsaydı şu son örgüyle şu son sırada birlikte örerek içine monte edecektim kabı ama bu sefer uymadığı için şu kenarlardan dikerek. Gerçi çok bir şey değişmiyor. Ama örerek daha güzel olacaktı bence. Bir de ölçü için kaba önünüze alın. Ne kadar hangi ölçüde kullanıyorsanız örerken sürekli örgüyü üzerinde tutun. Son bitişinde geldiği yerde bırakın örmeyi. Eğer üzerine oya geçecekseniz bu bittikten sonra yani tam hizaya kadar ördükten sonra oyasını örün ya da hiç örmeyin, öyle bırakın. Kap önünüzde dursun. Ördükçe ölçün. O zaman daha iyi tam bedeninize göre olur. Şu da çok basit örmesi. Bununla delgeçle deldim ama illa bu olması gerekmiyor. Keskin bir makas ucuyla da yapabilirsiniz. Şöyle 2 zincir arada, bir sık iğne, 2 zincir, son battığım yere batıyorum. Ben bunu kestiğim için ipi son burada bitiriyorum. Şu son battığımız yer köşe olduğu için ikişer tane, yani bir sık iğne, 2 zincir, bir sık iğne olarak bitirirsek dönüşleri kolay olur. Evet, kap için hemen bir başlangıç kilidi yapıyoruz. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 zincir çekiyoruz. Hemen üzerine alıp tığın 1 2 3 4 dördüncüye batıyoruz. Ve bu sırayı 15 adet olana kadar devam ediyoruz. ...15 adet trabzanımızı yaptık. Şimdi aynı yere 3 tane daha yapıyorum. Aynı ili boşluğa batarak. Şu 15. trabzanla birlikte 1 2 3 4 tane aynı yere batmış oluyoruz. Araya 2 zincir ve aynı yere şu 3 tane fazla battığımızı ve bir tane de şu 15. sık iğnemizi örerek dörtlüyoruz. 15 sık iğne, 3 kere daha batıyoruz aynı yere, 4 kere batmış oluyoruz. 2 zincir
ve 4 kere daha batıyoruz. Burada yaptığımızın aynısını buraya yapıyoruz ve gene aynı trabzanların üzerine batarak sıranın sonuna kadar örüyoruz. Son trabzanı yapıyoruz. Sıranın son trabzanı. Çeviriyoruz. 1 2 3 zincir üzerine alıp hemen yanındaki trabzanın üzerine batıyoruz ve gene sıra sonuna kadar örmeye devam ediyoruz. Trabzanlar bitene kadar örüyoruz. Son trabzanı da ördükten sonra boşluğa 2 adet trabzan, ikili trabzan, 2 zincir, tekrar 2 trabzan. Gene burada yaptığımızın aynısını trabzanların üzerine batarak aşağı kadar örüyoruz ve artık bu sıra şöyle geliyoruz boşluğa 2 trabzan, 2 zincir, 2 trabzan. Her sırada boşluğa 2 trabzan, 2 zincir, 2 trabzan örerek bu şekilde ne kadarsa kabınız o bitene kadar şu son sıranız bitişe gelene kadar örmeye devam ediyorsunuz. 9 sıra yeterli. Bu kap için yeterli bir sıra oldu. Şimdi ister oya yapın, isterseniz düz bırakın. 1 2 3 zincir, 2 trabzan yapıyoruz. Yan yana 2 zincir, 1 2 bırakıp üçüncüye 1 2 zincir, 1 2 üçüncüye 2 trabzan. Şu köşeye kadar örüyorum. Tam şu ortaya geldim. İkili trabzan. Şuradaki şu verevi bozmadan, yani burayı ne çok az örerek ya da çok fazla örerek şurayı bollaştırmadan tam bu gelişine uygun bir şekilde 1 2 zincir çekiyorum. Şu araya hiç batmıyorum. Diğer trabzana geçiyorum ve sırayı aynen örmeye devam ediyorum. Buralar önemli. Şu kısmı fazla şuraya da batsaydım burası çok açık olacaktı. Hiç zincir çekmesem çok kapalı, şurası potlaşacaktı. O yüzden elinize şöyle örgüyü alın. O gösterir zaten kendini. Şurada 2 tane zincirle tekrar karşıya geçmek yeterli oldu. Kasmadı. Kendi doğal gidişini korudu. Ben sıra sonuna kadar örmeye devam ediyorum. Çeviriyorum. Bir hemen dibine sık iğne, bir tane de yanına, boşluğa bir tane sık iğne, 2 zincir. Gene boşluğa bir sık iğne. Trabzanların üzerine sık iğne, araya bir tane, 2 zincir, bir tane daha araya, trabzanların üzerine birer sık iğne. Gene boşluğa 2 zincir ve boşluğa
şekilde tamamlıyoruz. Son iki tomurcukta iki kabı birbirine birleştireceğiz. İlkinde iki zincir çekelim. Tomurcuğun içine batıyoruz. 1 2. Biraz fazla çektik. Çünkü biraz daha şurasının açık olması gerekiyor. Sonra gene trabzanların üzerine gene boşluğa bu sefer normal bir tane çekiyoruz. Bir tane çekiyoruz. Boşluğa batıyoruz. Trabzanların üzerine de örüyoruz. Şuraya araya iki tane yaptım. Daha geniş olması için. Şuraya da normal. Zaten alt kısma da örgü gelecek. Şu kısmı öreceğiz. Etek kısmını. Ve hemen şu alt oyasına başlayalım. Bittikten sonra oyamız şu yanlara hemen oyanın bittiği yere 30 zincir çekiyoruz. Karşılığında da 30 zincir var. Şimdi bedenin arka kısmının oyası, arka kısmı ve ön kısmının oyalarını yapıyoruz. Otuz zincirden sonra 1 2 3 zincir çekiyoruz. Dördüncüye batıp trabzan yapıyoruz. Bütün zincirlerin üzerine batarak tamamını ve bedenin tamamını ve diğer zincirin sonuna kadar ikili trabzan yaparak örüyoruz. Şimdi beden kısmına geldim. Gene aynı şekilde boşluğa trabzan, şu araya bir trabzan, sonra gene boşluğa, şu araya boşluğa, araya boşluğa, araya bir, şu boşluğa bir, araya. Şu boşluğa araya. Bu şekilde bedeni de örüp diğer zincirin ucuna kadar geliyoruz. İlk trabzanımızı yaptık. Modelimizin ilk trabzanını. Şimdi modelimize başlayalım. Dönüyoruz. 3 zincir çekiyoruz. Hemen yanına bir trabzan yapıyoruz. 1 2 3 zincir çekiyoruz. 1 2 3 atlayıp dördüncüye bir trabzan, 2 zincir, gene aynı yere bir V yapıyoruz buraya da. Şimdi buraya 2 tane trabzan yaptık ama modelin devamı 3 trabzan. 3 zincir doluyoruz. 1 2 3 atlıyoruz. Dördüncüye
ikincisi, hemen yanına 3 trabzan, 1 2 3 zincir, 1 2 3 atlıyoruz, dördüncüye 2 zincir, V yapıyoruz. Bu şekilde başta 2 tane, ama ondan sonra sürekli 3 trabzan 1 V yaparak aralarda 3'er zincir, aynı bu şekilde devam ediyoruz. Sıra sonunu 1 2 3 atlayıp 1 başladığımız gibi 2 trabzanla başladık. 1 V yaptık. 1 V 2 trabzanla bitirdik. 1 2 3 4 5 6 zincir çekiyoruz. Tığın üzerine alıp beş trabzan yapıyoruz. Bir, iki, üç, dört, beş trabzan. 1, 2, 3 zincir. Ortasına, o 3 trabzanın ortasına bir trabzan. 1, 2, 3 zincir. Şu boşluğa gene 5 trabzan. Bu şekilde örüyoruz. 1 2 3 üçlü trabzana bir trabzan, sonra gene 5 trabzan olarak sıra sonuna kadar böyle örüyoruz. Sıra sonunda 3 zincir, şu 2 trabzanın en dıştakine bir trabzan yapıyoruz. 1 2 3 4 5 6 zincir çekip üzerine dolayıp 5 trabzanın üzerine gene 5 trabzan yapıyoruz. Dört, 5, 1 2 3 4 5 6 zincir çekiyoruz. Üzerine dolayıp 5 trabzanın üzerine gene 5 trabzan örüyoruz. Pamuk olduğu için ayrılıyor ip, biraz zor örülüyor. Beş. 5 trabzan 6 zincir olarak sıra sonuna kadar bu şekilde örüyoruz. 3 zincir çekiyoruz sıra sonunda. Şuradaki 6 zincirin 1 2 üçüncüsüne batıyoruz. Şu 6 zincirin 3'ü trabzan olarak, 3'ü de örneğin kendisi için böyle dümdüz bir kenar oluyor. Şimdi diğer sıraya geçelim. 3 zincir çekiyorum. Hemen dibine aynı yere bir kere daha batıyorum. 3 zincir. Şurada 5 trabzanın şu başlardakine değil, ortadaki 3 tanesinin üzerine gene trabzan yapıyoruz. 3 adet. Bir, iki, üç zincir. Şu
6 tane zincir çekmiştik. Hemen ortasına batalım. Araya 2 zincir, gene aynı yere şuradaki yaptığımız V'yi oluşturuyoruz burada. Tekrar 3 zincir üzerine alıyoruz. Başa değil, ikincisine. Üç trabzan. Bu şekilde 3 trabzan 1 V olarak devam ediyorum. Gene sıra sonunda 3 zincir üzerine alıyoruz. Şurada 1 2 3. zincire şu baştaki gibi aynı yere çift batıyoruz. Hemen 1 2 3 zincir çekiyorum, çeviriyorum. Hemen yanındaki trabzanın üzerine bir trabzan ve aynı yere bir tane daha. Bir, iki, üç zincir. Şu üçlü trabzanın tam ortasına bir trabzan. Bir, iki, üç zincir. Üzerine alıyoruz. Şu V'nin ortasına, boşluğa 5 trabzan yapıyoruz. Üç, dört, 5. Yani şuradaki motifi tekrar kurmaya başlıyoruz. Bir, iki, üç üzerine alıyoruz. Trabzanın ortasındakine batıyoruz. Bir trabzan, bir, iki, üç doluyoruz. Buraya da 5 trabzan. Bu şekilde sırayı tamamlıyoruz. Gene 3 zincir üzerine alıyoruz. İlk trabzanın üzerine aynı yere 2 kere batıyoruz. Burada da aynısını yapmıştık başlarken. Sonra diğerinin üzerine bu şekilde dönüyoruz. Bir, iki, üç. Hemen yanına bir trabzan ve bir trabzan daha. 1 2 3 4 5 6. Aslında 7 idi şu aralar, fakat ben 6'ya indirdim. Biraz bana açık gibi geldi. Şu 5 trabzan 6 zincir, 5 trabzan 6 zincir ördüğümüz yere 7 sıkı zincir olarak da örebilirsiniz. Bana biraz fazla açık geldi. Bir zincir düşürmüştüm ama 7 de olur. Hatta bunu 7 örelim. Gene beş trabzan örüyoruz. Bir, iki, üç, dört, beş, altı, yedi. 6 ya da 7, ikisi de olur. Daha açık isterseniz örneği 7 çekin. Ve bu şekilde 6 ya da 7 zincir, 5 trabzan şeklinde sıranın sonuna kadar örüyoruz.
Sıra sonunu 3 sık iğne ile tamamlıyoruz. Şurada olduğu gibi. 1 2 3 zincir çekip dönüyoruz. 2 sık iğne yapıyoruz yan yana. Sonra 1 2 3 zincir ortaya 1 2, sonra gene 3 zincir, şu 5 trabzanın ilk atlıyorum. Buraya ve buraya batmıyorum. Sadece orta 3 taneyi örüyorum. 1 2 3 zincir, çift batalım, 2 zincir, aynı yere, yani şu altta şu motifle başlamıştık. Aynısını bir üst motifte aynısını kuruyoruz. Yani bu sıradan itibaren burada ne yaptıysak burada da onu yapıyoruz ve istediğimiz uzunluğa geldiğinde de bitiriyoruz. Ben bundan sonraki sıraları örmedim. 2 tane şu fıstık gibi olan modelden sonra bitirdim. Ama siz bunu dediğim gibi deminki sırayı gösterdiğim gibi burada ne yapıldıysa aynısını istediğiniz kadar uzatabilirsiniz. Bu model böyle bitirilmişti. Herhangi bir oya geçilmemişti ama hani isterseniz aynı bu şekilde bitirebilirsiniz. İsterseniz de benim yaptığım oyayı buraya yapayım gene. Trabzanların üzerine örüyorum. 1 2 3 zincir ortaya batıyorum. 2 zincir gene ortaya. 1 2 3 zincir, 5 trabzanım, birini bırakıyorum. Tekrar yanındakine batıyorum. 2 zincir, aynı yere bir daha batıyorum. Bir de yanındakine, buraya bir kere, ortaya 2 kere, araya 2 zincir çekerek yanındakine de bir kere batıyorum. 1 2 3 zincir, zincirin ortasına batıyorum. 1 2 zincir, bir daha aynı yere bir sık iğne daha. 1 2 3, burayı bırakıyorum. Diğerine, sonra diğerine, ortadakine bir kere daha batıyorum. 2 zincir çekerek. Yanındakine de bir kere. Böyle bir oya yaptım kenarına. Daha güzel oldu. İsterseniz bu şekilde, isterseniz oyalı büstiyeri bitiriyoruz örgüsünü. Sonra askıları çapraz bağı yapılacak zincirli. Şu oyayı bitirdikten sonra onlara geçelim. Şu boşluğa 70 adet zincir çektim ve kaydırma yöntemiyle geri döndüm. Bağ oluşturdum. Aynı şekilde buraya da 70 zincir çektim. Hemen yanına batıp kaydırıyoruz. İlmek yapmıyoruz, sık iğne yapmıyoruz. Sadece alıyoruz ve diğerinden örmeden kaydırıyoruz. Bu şekilde şuraya kadar geliyoruz.
100-120 zincir çektim. Böyle bir bağ oluşturdum ve şurayı çapraz bir geçerek, içinden geçirerek bu kordonu böyle bir görüntü oluştu. Gayet güzel, çapraz. Daha sık da yapabilirsiniz. Daha sık çaprazlar. Arkayı bu şekilde birleştiriyorum. Şimdi bunların dikilişi kaldı. Ve son olarak da bunları dikeceğim. Şu boyun bağcıkları ben 70 çektim ama 80 de çekebilirsiniz. 90 da daha uzun yapabilirsiniz. Ve sarı bir bikini üstü örmüştüm. Orada boncuk takmayı, onun üzerine püskül takmayı hepsini çalışmıştım o videoda. Aynı şekilde o tekniği bunda da uygulayabilirsiniz. Yani burada tekrar tekrar gösterip vaktinizi almayayım. Ben şimdi kapları dikiyorum. Kabı örgünün içine güzelce yerleştiriyoruz. Şu alt kısımdan başlayalım. Şunun kavisini de verelim. Böyle bir kavisli geliyor çünkü. Böyle düz dikerseniz örgüyü kaldırır. Hafif kavisini de vererek şu şekilde hem bu örgü. Şimdi şöyle, şu bizim oyanın altındaki sınır. Kabın bittiği yer. Tam oradan dikiyoruz. Bir bu örgüden, bir bu örgüden alarak dikiyoruz. Bu şekilde hiç kasmadan iyice yerleştiriyoruz. Nereden görüyorsak oradan hiç çekiştirmeden dikiyoruz. Ki örgü kendi halinde kalsın. Kap onu ne sıkıştırsın, ne kastırsın, ne büzsün. Çok rahat kalsın içerisinde örgünün. Büstiyer bitti. Montesi yapıldı, dikildi. Tertemiz. Burada da son mankenimiz Safiş'e giydirirken arkasını çaprazını yapacağım ip de bu. Canta nokta turkuazda şimdiye kadar yapmış olduğum pek çok ürünün de fotoğrafları var. Oradan da görebilirsiniz. Hatta içlerinde beğendiğinizin yapılışını da isterseniz onu da gösterebilirim. Hangisini istiyorsanız. Yardımcı olabildiysem sevinirim. Videolarımı beğeniyorsanız ve sonrakilerde izlemek isterseniz beğenmeyi ve abone olmayı unutmayın lütfen. Görüşmek üzere.